Antikacı abi YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ankara'nın en eski ve en büyük antika pazarlarından bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Ayrancı Antika Pazarı'ndayız. Arkadaşlar bakın sanatçının burada imzası var. Abi bu kaç kilo gelir yaklaşık? Pazarın en güzel mallarından birisidir bu. İç mekanizması Osmanlı'ya yapılmış nadir bir koleksiyon, çift çan. 4 kilo civarında bir bronz arkadaşlar. Şu nedir abi? Ben bunu merak ettim. O da ahşap kasa, bulba dediğimiz Fransız. Bu da 100 yaşın üstünde. Gerçekten çok ağır arkadaşlar. Antika konusunda benim bulamayacağım hiçbir şey yok diyorsun. Doğru mu abi? Kesinlikle yok. Şu anda bunu yapacak bir usta yok. Yani peki pazardaki en pahalı ürün diyebilir miyiz? Porselen ve bronz bir arada pek bulunmaz. Kırıldığı için bir arada bulunmaz. Çok eski galiba bu çatlaklar. Şuradaki detayları size göstermek istiyoruz. Bakın şuradaki çiçek detayları falan çok harika işlenmiş. Arkadaşlar arkamızda hemen Eray abi var. Kendisi çok iddialı. Pazardaki en değerli, en pahalı ürünlerden bir tanesinin kendisinde olduğunu söylüyor. Hadi hemen inceleyelim arkadaşlar. Eray abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Abi bugün bizlere neler anlatacaksın abi? Değerli neler var elinde? Canım kardeşim. Şuradan başlayalım. Bu Fransız sanatçı imzalı. Bakabilir miyim abi müsaadenle? Tabii, ne demek. Yaklaşık 3-4 kilo ağırlığında bronz, horoz. Gerçekten harika bir ürün Deniz arkadaşlar. horozu değil, bu Fransız horozu. Ama çok detaylı gerçekten. detaylı, işi Harika çok bir ürün. güzel. İmzası nerede demişler? İmzası hemen şurada yan tarafta olacak. Şurada bakın. Evet Şurada arkadaşlar çok bakın ince. sanatçının burada imzası var. Evet. Gerçekten de o kadar ağır ki. Abi bu kaç kilo gelir yaklaşık? Bayağı Yaklaşık 4 kilo falan gelir. 4 rahat. kilo civarında bir Ha, bronz 4 kilo arkadaşlar. Çok güzel bir eser. Bakın kanatları, detayları. Peki Eray abi bu yaklaşık kaç yıllık abi? 50 yıllık var. 50 yıllık bir var, ürün. evet. Gerçekten güzel Bu ürün gözüküyor. Fransa'dan şunlarla beraber Almancı abimizin evinde yıllardır duruyordu. Oradan aldık. Fransa'ya gidip Tabii oradan almış. Kendi vitrini için koymuş. Daha sonra eşi vefat edince artık bunlarda gözüm yok dedi ve satmaya karar verdi. peki abi bu nadide değerli ürünün fiyatı nedir? 25.000 lira. 25.000 TL. 25.000 lira. Arkadaşlar 4 kilo bronz zaten kendisi. Belki daha fazla yani. Yani belki 4 kilodan da fazla. Evet. Alt kısmı da mermer mi abi? Mermer, evet. Alt Tamam. kısmı da mermer. Gerçekten kusursuz bir Şimdi heykel. şuradaki detayları. Detayları Hani bakın. sürdükçe sararır bunlar. Döş bakın. kısmına falan Evet, bak. burası- Arkadaşlar Fransa'nın da horozu meşhur olduğu için böyle harika bir horoz büstü diyebilir miyiz abi? Kaydedelim. Abi bismillah dedik baştan başladık ama Şunlar var mesela. Bunlar 18. yüzyıl sonu. İçinde çok az da olsa altın var. Şuradaki detaylara bakarsanız. Bunlar sanıyorum eşi de var galiba. kilise, evet eşi de var. Kiliselerde falan da kullanılıyor. Bronz bunlar da. Evet Bunlar da arkadaşlar oldukça- iç kısmında şu an belki siz göremiyorsunuz ama evet parlıyor. Bunlar Hani da ışıktan dolayı göremiyor detaylı. olabilirsiniz. Sanıyorum kandil olarak da kullanılıyor olabilir. Şuradan detaylı şöyle. Bu çok koleksiyon yapan bir mühendis abimizin evinden çıktı. Oldukça kaliteli malzemeler bunlar da. Peki bunlar tek tek mi satılıyor? Çift mi? Beraber çift olarak, Çift olarak- 5.000 lira. Bu ikisi de 5000 TL'ymiş 5000 lira. arkadaşlar. Şu olabilir. Evet, pazarın en güzel mallarından birisidir bu. Renkleri falan harika abi. Bu çok güzel. Şunlar mini işçiliğidir. Bronzdur komple. Fransız saray rengi diye geçer bunlar. Evet zaten Bu renk Türkiye'de Fransız. bu renkler yok herhalde abi. Bronz yani pirinç değil. Pirinç olması biraz daha fiyatları düşürür ama Çok detaylı gerçekten. çok detaylı bir ürün. Peki bu ürünün fiyatı nedir abi? Ya 40.000 lira 35.000 liraya kadar vereceğiz. Yani peki pazardaki en pahalı ürün diyebilir miyiz abi? Yani hemen hemen en pahalı ürünlerden biri diyebiliriz Gerçekten yani. bir elime almak istiyorum Tabii, abi tabii, müsaadenle. buyurun, ne Bu da demek. bu daha ağır. Gerçekten çok ağır arkadaşlar. Arkası. Yani Fransız. peki bunun hikayesi nedir abi? Ben sana emanet etmek istiyorum. İşte evinin vitrininde duruyordu. Bu da aynı Fransa'dan alınma. Dediğim gibi evinin vitrininde duruyordu. Eşi vefat ettikten sonra gözüm görmesin dedi. Aldı. Götür bunlar dedi. Demek ki O anısı yüzden var. yaşlı Yani bir abimizin. saraydan çıkma mı demiştin abi? Hayır, saray rengi diye geçer bu renk. Mini işçiliği şunlar saray rengi diye geçer. Peki Genelde mekanizmamız çalışır durumda mı? çalışır durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakımlarını da yaptırır, sağlam olarak teslim ederiz. 40.000 lira civarında teslim ederiz bunu. Gerçekten çok ağır bir bronz saat arkadaşlar. Ev çok dolu. Nostalji ve antika sever birinin vitrininde böyle bir ürünün olması bence çok kıymetli, çok güzel olacaktır. Kaçırılmayacak bir parça. Kesinlikle. Şurada bir tane bakın hokkamız var. Porselen ve bronz bir arada pek bulunmaz. Kırıldığı için bir arada bulunmaz. Çok eski galiba bu da- çatlaklar. Yani bu da 50 yıllık falan vardır. Rahat vardır. 50 yıllık. Arkasında damgası var. Damgalıdır bu da. Bunu nasıl birleştirmişler ona bile şaşırdım Evet, şu an. Pirinç evet. ve porseleni bakın Porselen. kapakta bile birleşmiş şekilde. Şu detaylar falan Evet. çok güzel. Yani Harika bir bunun ürün. bronz olarak bulursunuz, pirinç olarak bulursunuz ama böyle ikisi beraber porselenle bulmak biraz sorun olabiliyor. Çok çabuk kırıldığı için. Peki bunun fiyatı nedir abi? Bu da 10.000 lira.
10.000 TL'ye gerçekten harika bir ürün arkadaşlar. Şuradaki detayları size göstermek istiyoruz. Bakın şuradaki çiçek detayları falan çok harika işlenmiş. İki kenarında da var. Burası taç kısmı çok güzel. Elindeki nedir abi? Bu gümüş takı kutusu. El işçiliği, Tamamı komple, gümüş. Tamamı gümüş. 2 katlıdır bu. Gümüş takı kutusu. Yani bakın şöyle koyuluyor, ortasına tutularak açılıyor. Evet. El işçiliği, tamamen el işçiliği gördüğünüz gibi. Hani menşe olarak ben de çok iyi bilmiyorum ama ilaçlarınızı koyabilirsiniz, gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Bunun fiyatı da 25.000 lira. 25.000 TL. Evet. Gerçek bir gümüş kutu arkadaşlar. 2 katlı. Ereğe bitmiyor ki. Bir sürü ürün var. Evet, Ha. Bu ne? ürünlerin- Çok güzel. Bu da aynı şekilde. Bu da yurt dışı. Fransız olması lazım. Belçika olabilir. Abi galiba sen porselen ve pirincin birleştiği ürünleri çok seviyorsun. Çok seviyorum. Evet. Hanımların takı için genelde böyle büyük çıkmaz. Küçük çıkar. Evet. Nadirdir bu. Bayağı büyük gerçekten. Bu da yaklaşık 12.000 lira civarında gerçek bir takı kutusu. Ne kadar demiştik fiyatına abi? 12.000 lira bu da. Arkadaşlar 12.000 TL. Yani ince çalışılmış. Yine Kesinlikle. çok ince detayları olan, çok özel bir Pirinç ve porselen. eser gerçekten arkadaşlar. Şunu size göstermek istiyoruz. Bakın üzerinde horozlar, kuşlar, ağaçlar var. Gerçekten detaylı bir ürün. Şurada meyveler var. Yani bu büyüklükte de çok Şöyle az çıkar açılıyor. genelde. Zincirleriyle şu şekilde kapağını tutuyor. Gerçekten detayları, pirinç detayları da çok güzel. Büyük, güzel bir ürün arkadaşlar. Yavaşça kapatalım. Yani- Abi burada ilgimi çeken bir şey var. Bu nedir abi? Bu hani eski kabadayıların bıçağıdır bu. Kabadayı bıçağı. Arkadaşlar antika pazarında kabadayılara ait güzel bıçaklar da burada bulabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok keskin bu arada. Arkadaşlar bakın size şu oluk kısmını göstermek istiyorum. Bu oluk kanın hızlı akmasını sağlayan bir oluk. Bunu kullanan kabadayı gerçekten düşmanlarına korku salan bir abimizmiş. Gerçekten harika bir ürün. Eren abi bu kabzası kemik olan bıçağımızın fiyatı nedir peki? 6.000 lira. 6.000 TL'ye böyle bir kabadayı bıçağı da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim abi. Şunu göstermiştin galiba. Şu vardı. Bu nedir da abi? Gümüş kaplama eski bir termosumuz. Aa. İçi camdır. İçi camdır sağlık açısından. Ahşap Termoslardan. tutacak kısmı da ahşap, Evet, çok güzel. evet. Ahşabı özel bir ahşap Özel biliyor bir musun ahşap. abi? Yani bilmiyorum maon ağacı olabilir. Emin değilim. Tamamı gümüş kaplama arkadaşlar, gerçekten de güzel. Bunun fiyatı nedir Bunun Eray fiyatı abi? 3.500 lira. 3500 TL Evet. bence gerçekten uygun bir fiyat arkadaşlar Gerçekten böyle şu bir ürün için. formu, şu işçiliği gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel detayları var. Eray abi çok teşekkür Ben de ederiz. çok Ağzına memnunum. yüreğine Ayağınıza sağlık. sağlık. Bizi harika ürünlerle Çok tanıştırdığın teşekkür için ederim. Çok sağ ayrıca olun. teşekkür Ayağınıza ederim sağlık. abi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar şu anda Antik King Ayhan abimizin yanındayız. Ayhan abi merhabalar. Merhaba beyefendi. Abi bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Buna çocukluğumda başladım. Yani 86-16 yaşında başladım. Babam PTT'de memurdu. Onun posta pulları her ay basılırdı. O öyle pul, para, objeyle başlayıp 6-7 yıldır da mağaza açtım. Antique King Nostalji Cafe'de Instagram sayfamızdan da takip edebilir gençler. Çayyolu tarafında galiba Çayyolu'nda, değil mi abi? evet. Ben görmüştüm. Çok güzel bir kafe tasarlamışsın abi. Soracağım bir şey varsa bilgi Abi verebilirim. tezgah zaten ışıldıyor. Gerçekten Evet. harika bir tezgahın var Yılların maşallah. birikimi. Yılların birikimi. Şu saat çok ilgimi çekti abi. Tezgahın önünden Tabii. geçerken buna takıldım açıkçası. Bunu bize anlatabilir misin? Dönem Osmanlı çift çan dediğimiz nadir çıkar. İç mekanizması Osmanlı'ya yapılmış, Almanların Osmanlı pazarına yaptığı kadran Osmanlı, nadir bir koleksiyon çift çan. İç mekanizma Almanların Osmanlı pazarına yaptığı, yani Osmanlı saatimiz. Pirinç galiba. Doğru Pirinç, mu abi? kasa pirinç. Çalışır durumda. Hiç Ürün kondisyon- çalışır durumda. Çalışır tabii. Kaç senelik abi yaklaşık? Şöyle söyleyeyim 1890-1900'ler 100 Aa, yaşın üstünde. yaklaşık 130-140 yaşında bir çalar saati arkadaşlar. Onun daha eskisi de burada. Evet. Bunun fiyatı nedir Ayhan abi? Bunun fiyatı 20.000. 20.000 TL'ye böyle harika Tabii, Osmanlı'dan güzel bir kalma bir saat koleksiyon. bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine Osmanlı. Bu da 1870'ler 60'lar yine çalışır durumda. Bakabilir Tabii miyim kurmamız abi? gerekiyor. Tabii ahşap kasa. Aa, yıpranmalar mevcut zaten, hani gerçekten eski harika Yani bir ürün 150 olduğunu yaşında görebilirsiniz. var. Ki bence 150 yaşına rağmen bu zamana bu kadar sağlam gelmesi Ve zaten çalışıyor. çok harika, üstüne üstün çalışmakta. Tabii. Şu nedir abi, ben bunu merak ettim. O da onun anahtarı. Buradan kuruyoruz. Ha, kurma kısmını eskiden bu cam Tabii açılıyor. Tabii buradan açıyoruz. Açabilir miyiz abi? Tabii ki. Şöyle açalım. Sana doğru çevireyim. Şöyle açıyoruz. Şuraya Buradan takarak kuruyoruz. kuruyoruz. Buraya takacağız ve kuracağız arkadaşlar. Şu anda kuruldu.
çalışıyor. Şöyle Muhteşem. kapatalım. Şu Orijinal. kısımları yine pirinç. Pirinç. Ahşabı özel mi abi? Tabii ahşap. O dönemin ahşabı. El yapımı tamamen. Peki Şöyle gösterelim. bu ürünümüzün fiyatı nedir abi? Onu merak et. Kondisyondan dolayı 18.000. 18.000 Normalde TL. tabii döneminin yıpranmaları mevcut. O da yaşanmışlığı diyoruz. 18.000. Bulba Fransız. Tabii çalışır. Bu da çalışır. Hatta sarkaçlı dediğimiz Sarkacı da çalışıyor. tabii. Müsaadenle elimi alabilir miyim tabii abi? ki, tabii ki. Sarkaç Arkadaşlar dediğimiz size göstermek seramik istiyorum. Kadran, Bakın şurada sarkaç kısmı çalışıyor. seramik kadran. Bu da çalışır durumda. Aynı zamanda zillidir bu. 25.000 lira fiyatı var. Ahşap kasa, bulba dediğimiz Fransız. Bu da 1880'ler, 90'lar. Bu da 100 yaşın üstünde. Şu kısımlar bronz. Bronz tabii. İç kısımda pirinç ve seramik var. Evet. Kasamız ahşap. Gerçekten ahşabı da çok kaliteli arkadaşlar. Tabii. Çok güzel. Yine dönem Harika ürün. bir ürün, dönem ürünü. Başka nelerimiz var abi tezgahta? Şu mineliler çok dikkatimi çekti ama özel ürünler mi? Yani bunlar İran. Hani çok şey değil ama bunlar çok keyifli. Ehli keyif dediğimiz nargile. Evet, bunlar. mineli ürünler. Bunlar, Evet. Şunun fiyatını çok merak ettim 2500 açıkçası abi. lira. Bu da soğuk mineli. Pirinç 2500 lira fiyatımız var. Gerçekten renkleri çok canlı, çok güzel. Evet, Filiz tavus bir kuşu tavus kuşu modeli var işlenmiş. üzerinde, motifi var arkadaşlar. 2500 TL'ye böyle bir üründe alabiliyorsunuz. Yine Osmanlı Katalin kehribar ağızlıklar. Uçları altındır. Aa. Döneminin tabi bunlar da 100 yaşın üstünde. Arkadaşlar şu kısımları altın. Altın. Şu kısımlar Uçları altın. kehribar ve altın. Çok Evet. güzel. İç kısımda da zaten şurada da yazıyor bakın, Evet. hepsinin imzası, Evet. senesi, detayları yazmakta. Peki bunların hepsinin fiyatları farklı sanırım Tabii abi. farklı, evet. Aralarında en pahalısı hangisi abi? Yani en pahalısı şu çift insiyal ama maalesef burada bir hırsızlığa burada şeyleri söktüler. Aa, Şurada insiyal İncelerken kısımları, evet. kötü bir kaza Uçları yaşanmış. altındı, evet. En kıymetlisi buydu. Burada altın, uçları ama burada pahalı. maalesef Üzücü bir durum abi. üzücü Geçmiş bir durum olsun. yaşadık. Yine çok nadir. Dönem yine Osmanlı. Bak onu sana göstereyim. O müzelerde görebileceğim bir eser. Şu sanata bakar mısın? Ermeni işi dediğimiz para akçe, şöyle detaylara bak. Kıl testleri işçiliğiyle yapılmış ajurlu dediğimiz ama muhteşem bir işçilik. Ermeni usta işi bu. Bozuk para akçe kutusu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu Tam bir bayağı sanat eski eseri. gözüküyor Tabii. gerçekten. Harika Bu bir 150 yaşının çok üstünde. yaklaşık 200 yıllık. 1840-1850 o yılların. Şu anda bunu yapacak bir usta yok. Gerçekten Sanat kağıttan biraz kalın Ya diyebiliriz. bunlar müzede görürsünüz. Gerçekten. Yaklaşık 200 yaşında bir ürün. Tabii. Gerçekten güzel. Kesinlikle. Peki bu ürünü satıyor musun, koleksiyon mu abi? Aslında benim koleksiyonum. Ben buraya insanlar görsün diye getirdim. Bir rakam belirlemedim çünkü ikincisini görmedim. Gerçekten görmedim. Belirlemesi de çok zor böyle Çok ürünlerde zor. arkadaşlar. Yani çok nadir şu işçilik dediğim gibi. O dönemlerde arkadaşlar kağıt para olmadığı için bu bir bozuk para akçesi olarak kullanılıyormuş. Şöyle. Yaklaşık 200 TL'lik. Tabii altın İçi para, açılarak- gümüş para. Şuralara, içi açılarak şu kısımlara gümüş ve altın puan. akçelerinizi koyarak Evet. cebinizde taşıdığınız harika, üzeri işlemeli, mükemmel bir ürün. Tabii. Şu üst kısmı altın mı yoksa? Gümüş. Tamamen Gümüş. gümüş, ama değil kıl testere, ajurlu dediğimiz Evet. kıl testere ve kalem işçiliği. Görüyor musun? Ben şu an Evet, ışıl ışıl parlıyor Evet. gerçekten. Yani böyle bir cüzdanı, akçeyi kullanacak kişi yani çok üst düzey biri. Tabii üst düzey Yani bugünün- saraydan biridir büyük Aynen ihtimal. saraydan biri. Bol bereketli satışların, Sağ olasın. işlerin olsun abi Teşekkürler. inşallah. Beyefendi. Kendine iyi bak, görüşmek Sağ ol, üzere abi. Görüşürüz. Memnun oldum. Hakan abi merhabalar. Merhabalar abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bize şu güzel ürünlerini bir anlatabilir misin abi? Nereden başlayalım? Güzel ürünümüzden şöyle kullandığımız eskilerden, mesela buradan eskinin kapı kilitlerinden ben bahsedeyim. 100-120 yıllık, 150 yıllık dövme el sanatıyla yapılmış. Anadolu'da erezle dediğimiz kilit sonradan gelen bir isimdir biliyorsunuz. Bunlar içeriden dışarıdan kapıları kilitleyebilmek için. Bunlar büyük kapıların kilitleri değil mi abi? Bu eski konak girişleri, Ha, konak, doğru. ev girişleri. Arkadaşlar bir konak kapısı girişinin kilidi bu. Bu da bir farklısı. Bu da Tabii, gerçekten hepsi çok farklı. güzel. Bunlar sanatçı, usta işleri. Fiyatları ne kadar Hakan abi? Bunlar öyle çok pahalı değil. 300-500 liradan başlıyor, değişiyor. 300 veya 500 TL civarında Eski çeşitleri var mesela- arkadaşlar. Burada zamak, alpaka dediğimiz Alman gümüşü, çatal bıçak pirinç üzerinedir. Metal değildir bunlar. Mesela bunlar yeni hediyelikler. Mesela sandığımız aşağı yukarı 80 yıllık falan, içinde kastesi de çıktı. Adam 71, ben 55 yaşındayım. 70 tarihli kaste de var içinde. Bunu açma şansımız var mı abi? Var tabii var. Bakın bu da mesela öyle ama temiz kalmış bunlar. Bakın bunların da depomuzda daha farklı, daha özel ürünler de var tabii.
Bakın şu şekilde. Bu 97 ama altında 70 tarihli kastede de var efendim. Zamanında insanların bundan okula gidip geliş ya da seyahatlerinde kullandığı, askere gidiş gelişte kullandıkları. Arkadaşlar bakın 5 Aralık 1951 Çarşamba yazan bir gazete var içerisinde. Arkadaşlar eskinin asker bavulunu görüyorsunuz elimde. Bakın çok harika bir ürün. İçerisinde 1951 yılından kalma bir gazete parçası var. Kenarlarını gazetelerle yapıştırmışlar. Hani bavulun kenar kısmı hasar görmesin diye. Gerçekten 75 senelik bir gazete parçası var içerisinde. Hakan abimizin söylediğine göre 60 yaşında bir asker bavulu görüyorsunuz. Hakan abi bize bir sonraki ürünü gösterebilir misin? Başka neler Bir anlatabilirsin? sonraki de şöyle, Anadolu'muzun en yaygın olarak el dokuma, el sanatlarında kullandığımız halı kilimlerin ipini eğirmede kullanılan bak fengire dediğimiz. Bu şekilde yünü koluna doluyorsun, çevirdikçe böyle ipi böyle onsa bu dibine sarıyorsunuz. Dokuma tezgahlarında Eğilmesi var. Tabii. kullanan bol bereketli kazançların olsun abi. Antika pazarlarının efsanesi Çorumlu Kelibon'un yanındayız arkadaşlar. Nasılsın abi, iyisin inşallah? Yaş 77, bundan daha iyi olamam ki. Seni çok duyduk, çok methettiler. Zaten birçok kez de sosyal medyada, internet ortamlarında karşımıza çıktın abi. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsun abi? Biraz seni tanımak istiyorum. Ben 55 yıldır köylere giderim. Eskiden gıda satardım. Gıda sattığım için köylü beni tanır. Bana o Kelebo hoş geldin, İşte şunları var alır mısın diye soruyorlar. Bir yandan eskilerini de topladın abi. Tabii topluyorum hala topluyorum. Hala topluyorsun. Arkadaşlar tam 26 senedir Ayrancı'da Burada esnaf yatıyorum. olan bir İbrahim abimiz burada yattığını söylüyor, iddia ediyor. Beton Palas Oteli harika bir otel. Beton Palas Otel. Yani size de tavsiye ederim. Yere bir döşek serip burada yatıyorsun Abi abi. şuradan bir lamba verir misin? Camlı komple. Ver birini ya. Buna gazya koyup yakacak şimdi. Biraz canlansın pazarımız. Bu gazya. Rahmetli geçin bunu yanında işleme yapardı, nakış işi yapardı. Ya ne günlere kaldı. Şimdi yanan elektriği beğenmiyoruz, Evet. içtiğimiz suyu beğenmiyoruz. Şu anda işimiz bitmek üzere çocuklar. Birine bir çakmak verir misiniz? İbrahim abi bizim için gaz lambasını hazırladı, gaz yağını koydu. Şimdi sizlerle beraber yakıyoruz. Bunun kokusu şu andaki esanstan en güzelidir evde. Zamanında her evde arkadaşlar elektrik yoktu, gaz lambası vardı. Öğrenciler bunlarla dersini çalışırdı, salonda bunlar olurdu. Yemekler bunlarla yenilirdi. Harika Bu ürünler. zengin lambası 14 numara. Bu zengin lambası abi. 5'i var, 7'si var, onlar da Onlar gariban mı? gariban. Onlar da şunlar bak. Bu da fakir lambası. Bu fakir lambası zamanının, bu da zengin. zenginlerin lambası. 14 numara en büyük. Tabii böyle büyük gaz lambaları da o dönem yine ulaşılması kolay değildi arkadaşlar. Bulamadığınız ne varsa ben temin ederim. Yani iddia ediyorsun abi, antika Tabii. konusunda benim bulamayacağım hiçbir şey yok diyorsun, doğru mu abi? Kesinlikle yok ama Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum. Başka yerdeki eşyayı bilemem. Şu nedir abi, bize bunu anlatabilir misin? Haşhaş dibe. Haşhaş dibe. Çok ağır. Ağır olacak tabii. Oo bayağı ağır. Elindeki eli ağır. Bunun adı el. Ha, Dibek eli. Dibek eli bayağı ağır Bu arkadaşlar. da Demir. işlemeli şey bu da. Niçin, Dibeğin orijinali bu. niçin kullanılıyordu Haşhaş, abi bunlar? nohut, bir şeyler aldın. Onu incelteceksin diyor hocam. Haşhaş, nohut gibi ürünlerin dövülerek öğütülmesi için, yani haşhaşın, nohutun öğütülmesi için harika ahşap işlemeli güzel bir ürün. Bu da ağır bir şekilde döveceği arkadaşlar. Peki fiyatı nedir abi, böyle bir şey biz almak istesek döveceğiyle beraber? 1000 lira, 1200 lira. Onun bir de ucuzu var. 1000-1200 TL'ye böyle bir ürün alabiliyorsunuz. Bir ucuzu varmış. Bir de onun ucuzu var. Bu da erik ağacından dibek. Bu da 500 lira. Bu da erik ağacından bir dibekmiş arkadaşlar, 500 TL'ye. Abi çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ayrancı Antika Pazarı'nda olabildiğince gezmeye çalıştık. Ancak o kadar fazla tezgah var ki gezmemiz, bitirmemiz mümkün değil. Bu burada çektiğimiz ilk videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle tek tek ürünleri inceledik, ürünleri keşfettik. Harika tezgahlar, eski emektar, esnaf abilerimizin tezgahlarını tek tek inceledik. Videomuzda beğendiğiniz, hoşunuza giden nadide ürünleri lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca başka hangi pazarları gezmemi istiyorsunuz, nereleri keşfetmemi istiyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin ki bir sonraki video konusunda beraber belirlemiş olalım. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Daha çok güzel içeriklerle sizlerle olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.